Merhabalar, Veri ile Trade'e hoş geldiniz. Bugün size bazı şeyler söyleyeceğim. O her yerde gördüğünüz RSI 70'e çıktı. Hemen satmalıyım. Ya da 30'a düştü. Hemen almalıyım diyen insanlar var ya. İşte o insanların neden sürekli terste kaldığını bugün verilerle açıklıyoruz. Sadece fiyata bakarak trade yapmak, bir restoranda sadece menüye bakıp yemeğin tadını tahmin etmeye benzer. Biz bugün mutfağa gireceğiz. Yanımıza eski dostumuz RSI'yi alıyoruz. Yanına bir de piyasanın yalan dedektörü olan CVD'yi ekliyoruz. Hazırsanız başlayalım. RSI neden yetmiyor? Şimdi RSI hepimizin ilk kullandığı indikatörlerden biridir. Ama kabul edelim bazen bizi çok yanıltıyor. Bunun nedeni RSI sadece fiyata bakar. Fiyat hızla yükseliyorsa RSI de yükselir. Ama fiyatın yükselmesi orada gerçekten güçlü bir market alıcısı olduğu anlamına gelmez. Bazen sadece sığ bir piyasada 3-5 lotla fiyat yukarı itilir. Siz de boğa geldi dersiniz. Sonra bir bakmışsınız piyasa tekrar düşüşün içine girmiş. İktisat derslerinde bize ne öğretirler? Arz ve talep. Ama RSI sadece talebin sonucu. Fiyatı gösterir. Talebin şiddetini göstermez. İşte tam burada devreye benim favori indikatörüm olan CVD giriyor. CVD nedir? Peki nedir bu CVD? Açılımı Cumulative Volume Delta. Olay şu. Piyasadaki her işlem iki türlüdür. Ya pasif beklersiniz, yani limit emir girersiniz. Ya da sabırsız davranıp piyasadan alırsınız. Market buy tuşuna basarsınız. CVD piyasadaki agresif, yani market emirlerini takip eder. Eğer CVD çizgisi yukarı gidiyorsa insanlar fiyatın yükselmesini beklemiyor, doğrudan fiyata saldırıyor demektir. Limit emir verenler genelde sabırlı yatırımcıdır. Market emir verenler ise ya çok büyük bir haber almış balinalardır ya da FOMO'ya kapılmış, kahvesini yeni içmiş heyecanlı dostlarımızdır. Şimdi videonun en can alıcı yerine geldik. Not defterlerinizi çıkarın. Çünkü burası size para kazandıracak kısım. Uyumsuzluk. Ayı tuzağını yakalamak. Fiyat düşüyor. RSI yeni bir dip yapıyor. Herkes ağlıyor. Twitter kan gölü. Ama bir bakıyorsunuz CVD yükseliyor. Yani fiyat düşerken birileri agresif bir şekilde alttan mal topluyor. İşte bu dönüş yakındır sinyalidir. Boğa tuzağından kaçmak. Fiyat yükseliyor. Yeni tepeler geliyor. RSI tavan. Ama CVD aşağı bakıyor. Bu ne demek? Kardeşim fiyat yükseliyor ama kimse market buy yapmıyor. Sadece fiyatı yukarı sürüyorlar. Birazdan malı boşaltacaklar. Evet, şimdi gelelim bunları grafik üstünde nasıl göreceksiniz, nasıl belirleyeceksiniz? Bunlara bakalım. Önümüzde Bitcoin grafiği var. Bir günlük. İndikatörlerimize bakalım. Öncelikle bu CVD indikatörümü nereden ekledim? İndikatörler sekmesine geliyorsunuz TradingView'da. CVD yazarsanız benim kullandığım CVD indikatörü bu. İkinci olan. Evet, gelelim. Şimdi anlattıklarımı nasıl görebilirsiniz? Burada bir düşüş trendi var. Küçük çaplı bir düşüş trendi var. Düşerken özellikle neye bakıyorum fiyat düşerken? CVD yeni low yapmış mı? Bakalım. Yeni low yapmıyor. Sürekli yükselerek ilerleyen bir yapı var. Trendde olan. Ve RSI gördüğünüz gibi burada dibi bulmuş. Dibe inmiş. Yani burada CVD de yükselirken diyor ki bize bu mal yakın zamanda CVD bu şekilde giderse yükselme sinyali veriyor bize. Evet. Şimdi buraya bakalım. Buraya baktığımız zaman fiyatta yeni bir high. Tekrar. Sürekli fiyat yükselen bir şekilde gitmiş. Peki aşağı baktığımızda CVD ne yapmış? Yeni bir high'ından sonra sürekli yeni low yaparak gitmiş. Tekrar bir tepe yapamıyor. Tekrar son yükseğin üstüne çıkamıyor CVD. Bu sırada RSI tekrar 70'in üstüne tepelere çıkıyor. Ve en sonunda CVD artmadan gittiğinden market buy gelmiyor burada. Fiyatı zorla yukarı taşıyorlar. Ve fiyat dibe doğru çöküm başlıyor. Yani CVD'nin yeni tepeler yapamaması
bizim için düşüş sinyalidir. Ben bu RSI ve CVD kesişimlerini yakalayan küçük bir Python script'i üzerinde çalışıyorum. Neden? Çünkü bir insan günde 20 tane grafik bakabilir ama bir bot binlerce saniyeyi tarayabilir. Size şunu söyleyebilirim. Piyasa duygularla değil, verilerle ve algoritmalarla yönetiliyor. Eğer siz de ben grafiğe baktım, içime doğdu diyorsanız geçmiş olsun. Balinaların akşam yemeği menüsündesiniz demektir. Bugün RSI'nin yanına neden CVD eklemeniz gerektiğini, piyasanın arkasındaki gizli para akışını nasıl göreceğinizi anlattık. Eğer bu video işinize yaradıysa like atmayı unutmayın. Eğer yaptığım Python scriptini sizinle paylaşmamı istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.